Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları bugün sizler için değerlendireceğim. ABD borsalarında arkadaşlar var olan satış baskısı anında Bitcoin'e yansımış durumda. Son dönemlerde özellikle de ABD borsaları, özellikle de Nasdaq ve Bitcoin arasında bir korelasyon söz konusu. Oradaki sert satışlar anında buraya etkisini gösteriyor. Özellikle de Nasdaq borsasında teknoloji hisseleri çok fazla olduğu için arkadaşlar onun yansımaları da büyük oluyor. Bitcoin'de önemli bir alan üzerinde hala günlerdir kalmayı başarabiliyoruz ama istenilen seviyelerde hareketlilik hala gelmiş durumda değil. ABD borsaları bildiğiniz gibi arkadaşlar Fed tarafından gelecek şu an için haberleri fiyatlamaya devam ediyor. Ve bununla beraber Bitcoin de bunları fiyatlıyor. BTC de arkadaşlar bildiğiniz gibi bunları fiyatlarken aşağı yönlü baskılanma gerçekleştirdiği zaman altcoin'ler de anında bundan etkilenmeye devam ediyorlar. Bu yüzden Bitcoin'de özellikle de 37.500 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yükselen trend, yükselen kanal açısından değerlendirdiğim zaman bu bölge şu an için hala test edilmiş durumda değil. Daha önce bu bölgeler test edilmeye çalışıldı. Daha önce bölge test edilmeye çalışılsa da arkadaşlar hala bu bölgelere doğru bir geri çekilme gelmedi. Bu yüzden bu alanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ABD borsalarındaki satışlar sertleşirse bu Bitcoin'e ve altcoin'lere yansımaya devam edecektir. Bu yüzden BTC'de özellikle de kısa vade takip etmemiz gereken destek ve dirençler açısından değerlendirdiğimiz zaman 37.590 bölgesi yükselen trend bölgesinin hemen altında önemli bir destek olarak karşımızda duruyor. 39.200 bölgesi ise arkadaşlar günlükte kırılmadığı sürece tekrar belirtiyorum büyük problemler yaratmaz. Ama eğer günlükte kırılırsa o zaman aşağı yönlü baskılanma artabilir. Şu an için yaklaşık 2 haftadır arkadaşlar Bitcoin burada gelgitler yaşıyor. Ve bu 2 hafta süresince Bitcoin bu bölgeleri çoğu kez denedi. Ama günlükte hiçbir şekilde altında kapanış gelmedi. Bu yüzden her defasında sizlere belirtiyorum. Bölge günlük bazda kırılırsa tehlikeli sonuçlar doğurur. Bu yüzden bu bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün Bitcoin sert geri çekilirken özellikle dominans cephesinde bir miktar geri çekilme söz konusu olduğu için altcoin'ler en azından daha az etkilenmiş durumdalar. Yani Bitcoin'le paralel olarak bir düşüş söz konusu. Eğer bugün dominans yüksek olsaydı o zaman altcoin'lerde gerçekten bir felaket görebilirdik. Çünkü BTC %4, %5'ler gibi bir geri çekilme yaşamış olsaydı altcoin'lerde biz şu an için dominans etkisiyle %15'leri hatta %20'leri bile görebilirdik. Bu yüzden bugün dominansın bir miktar geri çekilmesi altcoin'lerdeki ezilmeyi belirli bir aralıkta sınırlı bir şekilde tutuyor. Bitcoin'de belirlemiş olduğum destek ve dirençler açısından kırmızı bölge kilit bölge. Aşağı yönlü hareketlerde de 37.500 bölgesi şu an için kilit bölge olarak karşımızda duruyor. Bu bölgeleri takip edeceğiz. Alanlar kırılırsa da 35.468 bölgesi çok güçlü bir destek alanı. Bu bölgeye doğru bir geri çekilmede burada alıcılarla karşılaşma olasılığı yüksek. Şimdi altcoin'ler açısından da bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar dün birçok coin'i sizlerle paylaşmıştım. Twitter etkisiyle Dogecoin'de bir hareketlilik söz konusuydu ve akabinde tekrardan bir yükseliş vardı ama bir geri çekilme söz konusu. Dogecoin'de tekrar önemli bir detay söz konusu. Dogecoin daha önce sizlere haftalık bazda kırılımını paylaşmış olduğum bir coin'di. Haftalık bazda daha önce sizleri uyardığım coinlerden biriydi. Uyardıktan sonra %20'lere varan bir hareketlilik gerçekleştirse de sonra Bitcoin ile beraber geri çekilmesini sürdürdü ve alan üzerinde kalamadı. Şu an için günlük bazda arkadaşlar tekrardan önemli bir kırılım gerçekleştirmiş durumda. Yani burada özellikle de Mayıs ayından beri devam eden bir düşüş trendi söz konusu Dogecoin'de ve bu alan tekrardan kırıldı ve retest gerçekleştiriyor bugün. Bu yüzden Dogecoin'e bugün biraz dikkat etmek gerekiyor. Şu an için kullanmış olduğum indikatörün de günlük bazda kırılıp retest edildiğini görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli yer 0.14 bölgesi. Eğer Dogecoin 0.14 bölgesi üzerinde bugün kalmayı başarabilirse önemlidir. Ama en önemli bölgenin düşen trend açısından da değerlendirilmesi gerekir. Bu yüzden de burada kilit bölgemiz 14.85 bölgesi. Dogecoin bugünkü geri çekilmelerden sonra geceki kapanışını bu bölgelerde gerçekleştirirse bu bir retest olarak kalacaktır. Hem hareketli ortalamayı retest etmiş olacaktır hem düşen trend retest edilmiş olacaktır ve sonrasında önemli hareketler gelebilir. Yani belki de yarın bu retestten sonra Elon Musk bir açıklama yapabilir ve akabinde tekrardan Dogecoin'de bir hareketlilik görebiliriz. Tekniksel açıdan baktığımız zaman şu an için önemli bir alanda olduğunu görüyoruz ve gerçekten bugünkü kapanışın Dogecoin için önemli olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Phantom'a gelmek istiyorum. Phantom'da arkadaşlar özellikle de haber akışlı bir geri çekilme yaşandıktan sonra
Gerçekten bir toparlanma hala görmüş durumda değiliz ve geri çekilmesine devam ediyor. 1.1 bölgesi önemli bir direnç alanı. Eğer Phantom bu bölgeyi geçmeyi başarabilirse tekrar yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilir. Ama eğer bu bölge altında kalırsa Phantom bu bölgelerde konsolide olup belki de aşağı yönlü eğilimini devam ettirebilir. Şu an için burada direnç olarak 1.1 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Destek olarak da ilk etapta 0.95 bölgesi ve akabinde 0.86 bölgelerine dikkat ederek istiyorsanız takipte bulunabilirsiniz. Gala Coin'e gelelim arkadaşlar. Gala Coin'de en son görmüş olduğu zirve bölgesinden şu ana kadar geri çekilmesi neredeyse %80'lere varmış durumda. Burada görmüş olduğumuz iki tane bölge var. Bu bölgeler önemli. Özellikle de kırmızı bölge içerisine gelirse burası 0.15 bölgesiyle arkadaşlar 0.14 bölgesi arasında. Burada yüksek alıcıların beklediğini biliyoruz. Bu bölgelere gelip bu görmüş olduğumuz bölgelerde açılan long bölgelerindeki likiditeyi alıp akabinde bundan sonra sert yükselişler gerçekleştirme ihtimali söz konusu olabileceği için bu bölgelerde şu an için alıcıların olma ihtimali söz konusu. Bu yüzden olur da Gala takip ediyorsanız arkadaşlar kısa ve orta vade için 0.14 bölgesi gerçekten önemli bir stop alanı. Bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. 14.8 bölgesinde turuncu bölgemiz var. Bu bölge kırılmadığı sürece eğer bu bölgeler iğnelenirse alıcılarla karşılaşma olasılığı çok yüksek. Eğer bu bölge altında günlük kapanış görürsek o zaman dikkat etmek gerekir. Ama bölge altında günlük kapanış gelmediği sürece eğer bu bölgelere bir geri çekilme söz konusu olursa bu bölgelerden yüksek alıcılarla karşılaşabilir. Bu bölgelere gelmesi için en az %10'lara varan bir geri çekilme yaşaması gerekiyor. Mana'ya geldiğimiz zaman da arkadaşlar burada bir kanaldan bahsetmiştim sizlere. Kanal hala günlükte kırılmış durumda değil. Daha önce de denendi ama günlük kapanışlar kanalın üst bölgesinde gerçekleşti. Eğer kırmızı alan kırılırsa Mana'da 0.72 bölgelerine doğru bir geri çekilme, o bölgelerde geçilirse 1.48 bölgelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Bu yüzden bu alanlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de günlük kapanış açısından dikkatli takip edilmesi önemlidir diye düşünüyorum. AVAX'a geldiğimiz zaman AVAX'ta özellikle haftalık bazda kanalın kırıldığından ve retesting yapıldığından bahsetmiştim. Ve bu süreçten sonra da geri çekilme devam ediyor. AVAX açısından da takip edilebilecek en önemli destek bölgesi 58-60 bölgesi. Bu alana doğru bir geri çekilme yaşarsa burada yüksek alıcılarla karşılaşabilir. Bu yüzden bu alana dikkat etmek gerekiyor. Direnç açısından bir değerlendirme yapılacaksa da arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bölge şu an için destek bölgesi. Direnç alanı 81 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Eğer bu alan geçirse tekrardan kendini toparlayabilme ihtimali olabilir. Ama bu alan geçilemezse arkadaşlar konsolidasyon geri çekilmelerde de 67-49 bölgesi bir destek bölgesi. Bu bölge kırılırsa 58-60 bölgesi. Bu alanda kırılırsa arkadaşlar kademe olarak 52-37 bölgelerine doğru gidebilme ihtimali söz konusu. Yukarı yönlü hamlelerde ilk beklememiz gereken bölgenin 81-20 bölgesi olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Adacoin hiç paylaşılmadığım söyleniyor. Adacoin'e de gelelim arkadaşlar. Adacoin özellikle de daha önce bizler için çok önemli olan bölgelerden birinde bir kırılım gerçekleştirdikten sonra aşağı yönlü gerçekten çok sert bir şekilde geri çekildi. Burada 1.26 bölgesi önemli bir direnç alanıydı. Bu alanı bir türlü geçemediği için tekrardan aşağı yönlü baskılanma söz konusu. Burada bir toba formasyonu yapabilme ihtimali hala var. Şu an için bu ihtimal bozulmuş durumda değil. Bu yüzden eğer 0.82 bölgesi geçilmezse aşağı yönlü tekrardan yukarı yönlü kendisini toparlayabilme ihtimali söz konusu olabilir. Burada 0.92 bölgesinin önemli bir direnç alanı olduğunu belirtmem gerekiyor. 0.82'de önemli bir destek bölgesi, alan kırılırsa 0.74 ve 0.69 bölgeleri de takip edilmesi gereken destek alanları içerisinde. APE Coin'i dün sizlere paylaşmıştım. Burada özellikle de yükselen bir kamadan bahsetmiştim. Ve burada özellikle de bu alanlara gelip fake bir kırılım gerçekleştirme ihtimali vardı ama fake kırılımını gerçekleştirmedi. Tekrar bölgeden sat yedi ve geri geldi. Şu an için sizlere söylemiş olduğum 17-7 bölgesinde önemli bir destekte duruyor. Bu alan hala kırılmış durumda değil. Eğer o alan kırılırsa sizler de yakın bir şekilde takip edebilirsiniz. BK gelelim. Tekrardan istenmişti paylaşma. BK özellikle de son tepki alımlarından sonra tekrardan sert geri çekilmeler yaşayan coinler arasında duruyor şu an için. Burada 0.663 bölgesi, 666 bölgesi olarak da düzenlenebilir bu bölge. Bu bölgeye dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu bölge kırılmazsa kendisi bu bölgelerden tekrardan tepki alabilir eğer bu alanları denerse. Ama alan kırılırsa aşağı yönlü daha sert düşüşler gerçekleşebilir. Bu yüzden belki takip ediyorsanız bu alana dikkat etmeniz gerekiyor. Waves'e gelelim. Waves hala sert satışların olduğu coinlerden birisi. Aslında şu bölgelerde mükemmel bir yükseliş yapmıştı ama sonrasındaki geri çekilme de yükseliş kadar
gerçekten çok sert oldu. %76'ına varan bir düşüş söz konusu arkadaşlar baktığımız zaman. Burada 14.88 bölgesi öncelikle ilk destek alanı ama kilit bölge 13 bölgesi. Eğer 13 bölgesi kırılmazsa buralardan tepki alma ihtimali çok yüksek. Ama alan kırılırsa aşağı yönlü baskılanma devam edebilir. Bu yüzden o bölgeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Saygılar.